Video serimizde yılın son bölümünden herkese merhaba. Ben Mert Gönenç, yeni yılda yine hepimizin fikir sahibi olduğu farklı konularla ilgili videolar hazırlamaya, sizlerin göstereceğiniz ilginin sürdüğü sürece devam edeceğim. Soran ve ilgilenen izleyicilerimiz için bir de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yeni yılda yine mert@chikuproduction.com e-mail adresine veya Facebook, Instagram gibi hesaplarımızın üzerinden DM atarak benimle video serimizde görmek istediğiniz konularla ilgili önerilerinizi ve programla ilgili taleplerinizi paylaşabileceksiniz. Bugün programımız sizlerle kısa bir gezintiye çıkacağım nostaljik ve bize ait olan yeni yıl heyecanlarımızla ilgili. Evde ailece kutlanan yılbaşılardan bahsediyorum. Tüm ailenin bir araya geldiği, eğlenceli ve birlik duygusunun yaşandığı geceler bunlar. Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda yaşayanların hatırlayacağı yeni yıl kutlamaları. Yaşanan tüm zorluklara rağmen umutlu bir gelecek için biten bir yılın ardından hayaller kurmaktan vazgeçmeyen çocuklar ve kendi içimizde yaşattığımız çocukların yılbaşıları. Tabii ki bu nostaljik yılbaşılar o dönemlerde aynı zamanda Zeki Müren, Nesrin Topkapı, Sezen Aksu gibi usta sanatçılar demek. Gelin, güzel yemeklerin yendiği, oyunların oynandığı, siyah beyaz ekranlardan renkli televizyonlara eğlence programlarının izlendiği bu özel geceyle ilgili yeni yılla ilgili kısa bir bilgi sonrasında nostaljik yolculuğumuza başlayalım. Günümüzde miladi takvime göre 31 Aralık gününü 1 Ocağı bağlayan geceye denk gelen yılbaşı geleneklerinin kökeni aslında milattan çok daha öncesine dayanıyor. Kutlamalar da bir geceyle sınırlı değil. Milattan önce 2000'li yıllarda Mezopotamya'da ilkbahar ekinosundan sonra görülen ilk yeni ay, yeni yılın başlangıcı olarak kabul ediliyordu. Günümüzde de Nevruz Bayramı olarak devam eden bu kutlamalar, bazı kaynaklara göre 4000 yıl kadar önce Babil'de 11 gün sürüyordu. Roma İmparatoru Jules Caesar'ın M.Ö. 46 yılında güneşi referans alan Julian takvimini benimsemesiyle yeni yılın başlangıç tarihi de değişti. Bir yüzü geçmişe, diğer yüzü geleceğe bakan değişimi ve başlangıçları temsil eden Roma tanrısı Janus'un onuruna onunla aynı adı taşıyan Ocak ayının ilk günü yılbaşı kabul edildi. Romalıların bir sonraki 12 ayı umutla karşılaması, eşe dosta hediyeler dağıtıp iyi dileklerde bulunması yılbaşı kutlamalarının bir parçasıydı. Roma İmparatorluğu'nun dağılmasının ve Hristiyanlığın Avrupa'da yayılmasının ardından Noel ve Paskalya gibi dini bayramlar yeni bir yıla başlangıç olarak kabul gördü ve 25 Aralık'taki Noel veya Mart ayının sonlarındaki Paskalya uzun bir dönem bazı Avrupa ülkelerinde yılbaşı olarak sayıldı. 1582 yılına gelindiğinde Papa 13. Gregorius 4 yılda bir artık yılın da eklendiği hata payı en az olan miladi takvimi düzenledi. Bugün dünyada en yaygın olarak kullanılan bu takvimi benimsenmeye başlanmasıyla yeni yıl tekrar 1 Ocak'ta kutlanır oldu. Noel Bayramı ile yılbaşı arasında geçmişte doğrudan bağlantı olsa da yeni yıl kutlamaları Noel'in yani İsa Peygamber'in doğum günü olarak kabul edilen günün çok daha öncesinden geliyor. Peki yılbaşı kutlamalarının sembollerinden ve çocukların özellikle çok sevdiği Noel Baba aslında kimdir ve nereden geliyor? Antalya'nın Demre kasabasında yaşamış Noel Baba, 24 Aralık gecesi evlere gizlice girerek çocuklara hediye bırakan efsanevi bir figür. Günümüzde kırmızı elbiseli, kır saçlı, beyaz sakallı, sevimli birisi olarak resmediliyor. Demre kasabasında hayatını yitiren ve bu kasabaya gömülen Aziz Nikola, çocukları sevindiren ve onları koruyan, denizcileri kurtaran, fakirleri doyuran, maddi durumu iyi olmayanları evlendiren bir din adamı olarak iyilikleriyle nam salmış. Tüm bu namı sonucunda da çocuklar ve gemicilerin koruyucu azizi olarak ilan edilmiştir. Noel Baba efsanesinin Piskopos Nikola'yı konu alan Hollandalı Sinterklaas hikayesine dayanıyor. Noel Baba'nın sene içerisinde yaramazlık yapmayan çocuklara hediye getirme geleneği ise
İskandinav mitolojisindeki tanrı Odin'den geliyor. Şimdi sırada bizim yılbaşı kutlamalarımız var. Takvimler ne zaman Aralık ayını gösterse, özellikle çocukluk günlerinin yılbaşı romantizmini tekrar yaşamayı sevenlerin içini bir coşku ve telaş sarar. Yılbaşı dekorasyonları, tebrik kartları derken bir bakmışız ki 31 Aralık gelip çatmış. Bugünkü programda sizi zamanda bir yolculuğa çıkarıyorum ve ilk olarak hatıralarımızda kısmen daha taze duran 90'lı yılların yılbaşı gecelerine gidiyoruz. Sonrasında 80'ler ve ilk yılbaşı programlarının yaşandığı günlere giderek gezintimize devam edeceğiz. Kemerlerinizi bağlayın. Yeni yılı evde kutlamak, tüm ailenin bir araya geldiği, eğlenceli ve bol sohbetlerin yaşandığı bir gece olması demekti. 80'li ve 90'lı yıllarda çocuk ve genç olmuşların hafızalarına kazınmış bir durum bu. Özenle hazırlanmış yemeklerin yendiği, oyunların oynandığı, ekranlardan eğlence programlarının izlendiği bu özel gece neşe demek, umutlu bir gelecek için biten yılın ardından hayaller kurmak demek, en çok da çocuk gülüşleri demek. O gün giyeceklerini, yiyeceklerini, alacakları hediyeleri bekleyen çocukların sabırsız merakı demek. Dönemin yılbaşı akşamlarının klasikleşen ritüellerinden ilki kocaman sofralar. Elbette lezzetli yemeklerle, hindiyle, hindi olmuyorsa kocaman kızarmış tavuklarla, mezelerle, tatlılarla dolu bir sofra lazım. Kaç çeşit olduğundan çok afiyetle yenmesi önemli bu güzel yemeklerin. Etrafında toplanılan masanın huzur dolu, neşeli sohbetlerin adresi olması en önemli özelliği. Sofradan kalkınca tombala oynamadan olur mu? Olmaz tabii ki. Yılbaşının bu klasik oyunu küçük büyük herkes tarafından kolayca oynandığı için çok seviliyor belki de. Gerçi çıkacak rakamları heyecanla beklemek, birinci çinko tombala diye bağırmak da apayrı zevkli zaten. Bugün eve giderken bir kırtasiyeye uğrayıp bile alabilirsiniz, o kadar kolay. Hala evlerde tombala oynanır mı bilemeyiz ama 90'larda yılbaşı demek tombala demekti. O zamanlar gazeteler kuponla olsun ya da olmasın promosyon hediyeleri dağıtırlardı. Yılbaşı döneminde ise her gazete mutlaka bu promosyon ürünlerinin arasında tombalayı da alırlardı. Özellikle kalabalık kutlanılan yılbaşılarda herkese kartlar dağıtılır ve saatlerce tombala oynanırdı. Çocuk olarak bizler de en sevdiğimiz renkteki kartlara sahip olabilmek için arkadaşlarımız ya da kuzenlerimiz, artık kim varsa yaşıtımız, onlarla savaş verirdik. Hele ki paralı oynanan tombalalarda o birinci çinkonun hazzını unutmak mümkün değil. Tabii renkli şapkalar, düdükler, türlü türlü çeşitli süsler, isimli şeritler, bunlar olmadan, evi böyle süslemeden tadı çıkmaz yılbaşının. Evin en yaşlı üyelerine, en sert babalarına bile giydirip kendinize kızılmadan sıyrılmanın adresi de yılbaşıdır en çok. Olmazsa olmazlarımızdan birisi de o hızlı geçen akşamlarda evlerinde o dönemlerde soba kullananların soba üzerinde çıtırdayan kestaneleriydi. Yerlere geniş örtüler serilir ve herkes çemberde yerini alırdı. Gece ilerledikçe ortada yükselen kabuk seviyesi de neredeyse göz hizasına ulaşırdı. Konu geçmiş yılbaşı dendiğinde hafızamda yer etmiş televizyon programlarından bir tanesi geldi şimdi aklıma. Bir başka geceyi pek çoğunuz hatırlıyordu. Ne keyifli bir programdı Bir Başka Gece. Sosyal medyanın hayalinin dahi kurulamayacağı o yıllarda bu tür programlar sevdiğimiz sanatçıları görmeyi ve şarkılarına eşlik etmeyi mümkün kılardı.
Yılbaşı gecelerinde Yonca Evcimik, Tayfun Duygulu, Tarkan gibi o dönemin popüler isimleri bir araya gelirlerdi ve bizler de ekran karşısına kilitlenirdik. Komik skeçlerin de yer verildiği bu programın tabii ki en özel anı çocukların mini playback show formatında sanatçıları taklit ettikleri bölümdü. Bazılarımızın evinde hala video kasete çekilmiş bir başka gece videolarını bulmak da mümkün. Belki çam ağacınız yok, evi de ışıl ışıl süslemediniz, olsun. Yine de sevdiklerimize, çocuklarımıza ve ailemize hediyeler alırız. Basit ve ucuz bir şey olsa bile düşünülmüş, unutulmamış olmaya seviniriz. Birbirimize daha yakın olur, daha çok sarılırız, yalan mı? Bir de aklımda kalan mandalina ayrıntısı var. Mandalinalar illa soyulacak. Artık pek sobalı ev kalmadı ama eskiden olsa kabuklarını da sobanın üzerine dizer, çıtır çıtır sesler çıkarken mis gibi kokularına da hayran kalırdık. Olsun, soba olmasa da siz mandalinadan vazgeçmeyin. Sağlıklı bir atıştırmalık zaten, yiyin gitsin. Bu arada avuç avuç çerezi ne zaman yesek kendimize kızarız. Biz kızmasak büyüklerimiz, annemiz kızar. Ama yılbaşı başkadır. Gider gelir atarız ağzımıza. Yeni yılın tadı biraz da kaçamak yaparak çıkar zaten. Yeni yılda saatler tam 12'yi vurduğunda nar kırmak çok eski bir adettir. Eve bolluk, bereket getireceğine inanılır. Eski adetlerin kimi çok tatlı ve anlamlıdır. Unutup vazgeçmek olmaz. Siz de 31 Aralık gecesi evinizde nar bulundurmayı unutmayın. Yeni yıla girerken yeni bir don giymek, donanmak yani süslenmek, bezenmek anlamındadır. Biraz da yeni yıl dileği taşır içinde. Yeni yılda aç açıkta kalmamak gibi. Yılbaşının rengi kırmızı olunca bu adet kırmızı ile birleşmiş, yeni yılda kırmızı don giymek haline gelmiştir. Eskiden de söylenirdi, bugün de çok söylenir. Kendinize, eşinize, çocuklarınıza giydiriniz diye. Tabii ki dansözsüz yılbaşı olur mu? Dansözsüz yılbaşı olmazdı. Nesin Topkapılar'dan 90'lara gelindiğinde Burçin Orhon Tanyeli gibi oryantal dansın en bilindik isimleri de bu geceyi büyülü kılanlardandı. Dansöz izlerken yanlışlıkla ok yatanlara da selam olsun bu arada. Milli piyango kelimesinin sizde yaptığı ilk çağrışımlar nedir diye sorsak, eminim ki birçok kişi de yılbaşı en üst sıralarda yer alır. Yılbaşı çekilişlerinde en yüksek ikramiyeyi veren milli piyango biletlerinden almak için Nimet Abla gişesinin önünde oluşan uzun kuyruklar, o dönemlerin haber bültenlerinin en popüler konularından biriydi. Çekilişi canlı izlemek de 31 Aralık gecesinin en heyecanlı anlarındandı. Konumuz şans oyunlarından açılmışken kanalların verdiği hediyelerden bahsetmemek olmaz. 90'ların en önemli hediyeleri arabalar ve devre mülk yazlıklardı. Siz de kırmızı spor bir arabanın hayalini kurmadınız mı o dönemlerde? Huysuz Virgin de o geceyi renklendiren karakterlerden birisiydi. Unutulmaz sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun yarattığı Huysuz Virgin karakteri, seyircileriyle iletişimi hazır cevaplılığı, müstehcen esprileriyle eşi ve benzerine rastlanılmayan bir kişiydi. Bazı esprilerini anlamamış olsak da gecenin şen şakraklığına en büyük katkıda bulunan isimdi. ...90'lı yıllardan biraz daha eskiye gittiğimizde evde geçirilen yılbaşıların vazgeçilmez en önemli enstrümanı televizyon ekranlarında saat 12'deki kutlama görüntülerinin ardından Halit Kıvanç TRT Ankara stüdyosuna bağlanır ve Milli Piyango Büyük Yılbaşı çekilişi yapılırdı. Herkesin tüm gece istasyon şefi misali elinde tuttuğu biletler dikkatle incelenir, bu sırada kısa bir suskunluk olur. Kimse bir şey çıkmadığı anlaşılınca biletler üzerine konuşmalar başlardı. Şu rakam şurada, bu da burada olsalara, ben rüyamda görmüştüm çıkan rakamı serzenişleri karışırdı. Amorti yakalayanlar en azından verdiği parayı kurtarmış olmanın sevinciyle diğerleriyle dalga geçer, en suskun olansa yoksa sana çıktı da gizliyor musun gibisinden takılınırdı. Sadece yağ ve tüp kuyrukları yoktu o dönemde.
Yılbaşı akşamları alkol almayı tercih edenlerin favori içkisi rakı içinde kuyruğa girmek gerekiyordu. Barış Manço, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa şarkısını ilk kez bir yılbaşı özel programında söylemiş, Sezen Aksu ilk kez bir yılbaşı programında televizyona çıkmıştı. Arabesk söylediği için TRT ekranı Orhan Gencebay'a kapalıydı. İlk kez 31 Aralık 1979 yılındaki programda, o da senede bir kez olmak koşuluyla kendisine izin verilmişti. Yılbaşı sofralarında balığa asla yüz verilmezdi. Varsa hindi, tavuk ya da kırmızı et. Eğer Nesin Topkapı henüz dans etmeye başlamamışsa resmi olarak yeni yıla girmiş sayılmazdınız. 1980'lere gelindiğinde taht hala Zeki Müren'indi. Ama 1990'larda artık yavaş yavaş Bülent Ersoy'un olacaktı. Ülkemizdeki söylenişiyle Eurovizyon'da Aman Petrol hezimetinden sonra Ajda Pekkan 3 sene ortalarda gözükmemişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Zeki Müren'in onu dansa kaldırdığı 31 Aralık 1983 tarihindeki yılbaşı programı aslında yeniden ortaya çıkışı olmuştu. 1990'lara girerken artık gençler de düşünülmeye başlamış ve geleneksel müziklerin yanında Nilüfer'in Diskoryum'da verdiği özel yılbaşı konseri yayınlanmıştı. Televizyon ekranlarında geçirdiğimiz yılbaşı akşamlarından dönemin koşullarıyla birlikte bahsetmeye başlamışken, ekranda istediklerimizi biraz daha detaylandırarak devam ediyorum. Halit Kıvanç yeni yıla girilir girilmez 80'lerin tek kanalı TRT'de O Duru O Güzel Türkçesiyle gecenin onur konuğu olan ve televizyona ancak yılbaşından yılbaşına çıkan Zeki Müren'i anons ederdi. Zeki Müren, şimdinin değme spikerlerine taş çıkartacak o mükemmel Türkçesiyle yılbaşı mesajını söyler, ardından tüm yıl hasretle beklediğimiz o güzelim şarkılarını seslendirirdi. Kimler yoktu ki kadrajda? Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Kayahan, Nilüfer, Özdemir Erdoğan, Seyyal Taner ve daha niceleri. İleriki yıllarda Zeki Müren'in artık televizyona çıkmak istemediği dönemlerde daha önce de bahsettiğim gibi yerini Bülent Ersoy alacaktı. 1980'i 81'e bağlayan gece tüm Türkiye nefesini tutmuş Nesin Topkapı'nın sahneye çıkacağı anı beklemişti. Türkiye tarihinde ilk kez televizyona bir dansöz çıkıyordu. Bu belki de biraz da dönemin cuntasının halktaki gerginliği bir şekilde alma yöntemiydi. Topkapı'nın üzerinde şallarla ve ufak dokunuşlarla hazırlanmış dansöz kıyafetiyle yaptığı o görkemli dansı karşısında seyredenlerin adeta nutku tutulmuştu. Yönetimin halka hediyesiydi bu. Televizyona çıktığı anda fıkır fıkır sesi ve kantosuyla tüm aileyi ayağa kaldıran ve en ağırbaşlı aile büyüklerine bile göbek attırarak karizmasının çizilmesine sebep olan bir diğer isimse Kalender Meşrep Nurhan Damcıoğlu'ydu. O yılların en popüler şovlarından biri dönemin belki de Türkiye tarihinin en sevilen ikililerinden Zeki Metinli Deve Kuşu Kabare'ydi. Tep kasetlerini alıp dinlediğimiz veya video kasetlerini kiralayıp izlediğimiz geceler, Beyoğlu Beyoğlu, Deliler ve Yasakların unutulmaz kahramanları. O gece özel skeçleriyle yılbaşı programına renk katar, yalnızca esprileriyle değil, mimikleriyle de hepimizi gülmekten kırıp geçirirlerdi. İkili ayrıldıktan sonra yerlerini pek dolduramamakla beraber Levent Kırcalı olacak o kadar almıştı. Geçmişten kalan klişelerde şimdi sıra.
Bakalım hafızalardaki yerlerini koruyan ve bahsetmediğimiz neler kalmış daha. Yılbaşı gecesinin bir başka vazgeçilmezi de sanatçı korolarıydı. Dönemin 20-30 popüler sanatçısı bir araya gelir, aynı şarkıları hep bir ağızdan söyleyip dolu dizgin geçen yılbaşı akşamını daha da coştururlardı. İstisnasız her yılbaşında Avustralya'nın Sydney şehrinin yeni yıla nasıl ihtişamlı bir şekilde havai fişek şovlarıyla girdiğini izledik ve izlemeye devam ediyoruz. Günümüzde devam eden ve geçmişin de en unutulmaz klişelerinden birisi de hediye çekilişleridir. Hediye çekilişlerinde en büyük korku sevmediğiniz birine çıkmak ya da sevmediğiniz birinin size çıkması olurdu. Güya kimin kime hediye alacağı bilinmezdi. Aslında herkes fısır fısır konuşurdu ve hatta birbirleriyle kurasını değiştirirdi. Düdük, kukuleta, maske üçlüsü yılbaşına girerken sadece 30 ile 90 saniye arası kullanılsa da mutlaka alınırdı. Gecenin sonunda gelecek sene için tombala ile birlikte paketlenip 365 gün unutulurlardı. 90'larda patlayan bir başka konsept de kar spreyi ile camlara girilen seneyi yazmaktı. Dışarıdakilerin görmesi için örneğin hoş geldin 1995 yazarken en çok S harfi kurban giderdi. Yılbaşı için şişirilen balonlar 2 hafta kaderine terk edilirdi ve kendi kendine sönene kadar ayaklara dolanırdı. Hele o isimleri her yere dökülen süsler yok muydu? Yılbaşı biter 2 hafta geçer hala bir yerlerden çıkarlardı. Çiku'da şimdi sırada film önerileri var. Yeni yıla ramak kala bir tutam bile olsa keyif almanızı sağlayacak nostalji tadındaki serimizin bu özel bölümünde biraz geçmiş yılla hesaplaşma, biraz eskinin bağlarından kurtulma ve tabii ki oldukça fazla da gelecek umutları taşıyan yeni yıla karşı heyecan duymanızı sağlayacak Çiku sinema bölümünde önereceğimiz yeni yıl içerikli 10 adet film var şimdi de sırada. Zor Ölüm, Die Hard 1988 yılı yapımı bir film. Aradan bunca yıl geçtikten sonra New York Polis Departmanı dedektifi John McClane'in başına gelen olaylara şaşırmıyoruz. Çünkü zaten ilk hikayede karısıyla arasını düzeltmek için gittiği yılbaşı partisinde karışmıştı ortalık. Bruce Willis'in ölümsüzleştirdiği karakterin bu ilk macerası saf bir eğlence vaadi. Sırada bir klasik var. Evde Tek Başına, Home Alone. 1990 yılı yapımı bir film. Belki hepimiz defalarca izledik ama itiraf edelim. Culkin'in canlandırdığı Kevin'in ailesi Noel tatili için Fransa'ya giderken onu unutmasıyla başlayan eğlenceli serüveni bir kez daha izleme fırsatını kimse geri tepmek istemez. Şahane Hayat, It's a Wonderful Life. 1946 yapımı olan bu film yalnızca en iyi yılbaşı filmleri listelerinin değil, aynı zamanda sinema tarihinin en iyileri listelerinin de üst sıralarında kendisine yer bulan bir Frank Capra başyapıtı. James Stewart ve Donna Reed'in muhteşem uyumuyla akıllarda kalan film, ard arda gelen olaylar nedeniyle bunalıma giren ve ölümü düşünen bir iş adamının bir kadın yardımıyla hayatın anlamını yeniden keşfetmesini anlatır izleyicisine. Un Conte de Noël, bir Noel masalı, 2008 yılı yapımı bir film. Malum yılbaşı biraz da aile demektir. Bazen aile bir araya gelince işler yolunda gitmeyebilir. Willard ailesinin yılbaşı akşamı bir araya gelişini anlatıyor. Ama aile kalabalık. Filmde Fransız olunca kaçınılmaz olarak geçmişin yaraları değişmeye başlıyor ve ortaya etkili bir drama çıkıyor.
Sırada Grinch filmi var. Dr. Seuss, How the Grinch Stole Christmas, 2000 yılı bir film bu. Ron Howard'ın imzasını taşıyan film Whoville isimli küçük bir kasabada geçiyor. Kasaba halkının tek derdi diğer insanlara çok güzel hediyeler almaktır. Bu kasabaya Crumpit Dağı'nın tepesinden bakan Grinch ise Noel'den nefret etmektedir ve tek isteği onları Noel'i beklediklerine pişman etmektir. Grinch, Jim Carrey'in müthiş performansıyla unutulmazlar arasındaki yerini çoktan alan bir film. Christian Carion imzalı bir yapım var sırada. Ateşkes, 2006 yılı yapımı bir film bu. Gerçek bir hikayeden esinlenen farklı bir yılbaşı hikayesini anlatıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar bir yanda, Fransız ve İskoçlar bir yanda amansızca savaşmaktadır. Ancak yılbaşı akşamı iki tarafta tek gecelik bir ateşkes ilan eder ve siperlerin ortasında buluşup yeni yılı kutlarlar. Birbirini öldürmekle görevlendirilmiş insanların çocuklarının fotoğraflarını birbirine gösterip iç geçirdikleri dokunaklı bir hikaye. Sıradaki film Bizden. Neşeli Hayat, ilhamını Şahane Hayat filminden alan Yılmaz Erdoğan imzalı film, ailesinin geçimini sağlayabilmek için bir alışveriş merkezinde Noel Baba kılığına girmek zorunda kalan bir adamın hikayesini anlatıyor. Erdoğan'ın yarattığı Rıza karakteri Türkiye sinemasının unutulmazları arasına girerken, film bize özgü bir şekilde hayatın güzelliğinin altını çizer. Kutup Ekspresi, The Polar Express, 2004 yılı bir film. Büyüklerin de gözünü kırpmadan izleyebileceği Robert Zemeckis'in elinden çıkma bir film var şimdi de karşımızda. Geçmişteki kötü hatıraları nedeniyle Noel Baba'ya olan bir inancı kalmayan küçük bir erkek çocuğu oldukça tuhaf bir trene atlayarak hiç bilmediği yollara düşer. Bu tren Noel Baba'nın ikamet ettiği Kuzey Kutbu'na doğru yol almaktadır. Gremlinler, 1984 yılı yapımı bir film. Yılbaşı denilince akla öncelikle aile gelir. Ama aileyi biraz da geniş düşünebiliriz. Kuzenlerle, arkadaşlarla yılbaşına uygun bir film izlemek için Gremlinler birebirdir. Hiçbir icadı olmayan başarısız mucit Red Pelster'in eve getirdiği küçük yaratık Gizmo'nun hızla çoğalıp yılbaşı akşamı bir belaya dönüşmesini izlemeyen yoktur ama bir kez daha izlemek için yılbaşı en ideal gün olabilir. Bad Santa, 2003 yılı yapımı bir film. Belki de geride bıraktığınız yıl çok kötü geçti ve gerçekten kötü bir film izleyerek taşlandırmak, sonrasında ise artık iyi şeylerle karşılaşmak istiyorsunuz. Hırsızlık yapmak için Noel Baba kılığına giren iki hırsızın hikayesini anlatan Terry Zwigoff imzalı film, eğlenceli kötü film severler için bir seçenek olarak listenin son sırasındaki yerini alıyor. Çam ağacı süsleme geleneği, yılbaşı döneminde evlere neşe katan ve birçok kültürde kutlamaların vazgeçilmez bir parçası olan özel bir ritüel. Bu gelenek tarih boyunca farklı toplumlarda çeşitli şekillerde uygulandı ve günümüzde de küresel bir kutlama simgesi haline geldi. Özellikle yeni jenerasyonun birçoğu süslü çam ağaçlarını ilk defa Noel zamanı çıkan Hollywood filmlerinde görmüş ve bu nedenle bu geleneği Hristiyanlıkla bağdaştırmışsa da ağaç süsleme geleneğinin çok daha eskiye, hatta Türk toplumlarına dayandığı görülüyor. En eski devirlerden günümüze dek Türk toplulukları arasında görülen yaygın inançlardan biri ağacın ya da belli ağacın türlerinin kutsal kabul edilmesi.
Türk toplumları ağaçların kendilerini ve ölülerini koruyacağına, bütünlüklerini sağlayacağına, isteklerinin yerine gelmesi için aracı olacağına ve bunun gibi pek çok inanca sahip olarak yaşamış, hala günümüzde örnekleri görülen ağaca çaput, adak bezi bağlama ritüelleri ise Tuva Türklerinde ortaya çıkan bir gelenek. Noel ağacının en bilindik anlatılan hikayesi ise şöyle. Eskiden eski medeniyetlerin sakin köşelerinde insanlar kış aylarındaki zorlu şartlara dayanıklı olan, yaprak dökmeyen ağaçlarda huzur buldu. Mısırlılar, Çinliler ve İbraniler bu ağaçlara saygı gösterdi çünkü yeşil dalları kışın bile yaşamın devamını vaat ediyordu. Yıllar geçtikçe Noel ağacı geleneği ilk kez Ortaçağ Almanya'sında belirmeye başladı. 16. yüzyılda evler, ışıklar ve tatlılarla süslenen bu ağaçları umut ve yeniden doğuşun sembolü olarak karşıladı. Tavanlardan sarkan ağaçlar Orta Çağ'ın büyülü dokunuşunu kış kutlamalarına kattı. Efsaneye göre Martin Luther yaprak dökmeyen ağaçların dallarında parlayan yıldız ışığından ilham aldı ve evine bir ağaç getirdi. Ailesi için bu göksel güzelliği yeniden yaratmak için ağacı mumlarla süsledi. Bu şekilde Noel ağacı geleneğinin tohumları bir reformcunun hayal gücünün bereketli topraklarına ekilmiş oldu. Zaman içinde gelenek gelişti ve Almanca konuşulan bölgelerde sıcak bir kucaklama buldu. 17. ve 18. yüzyıllarda Noel ağacı süs eşyaları ve mumlarla bezeli yeni bir ihtişam kazandı. İngiliz kanalının karşısında gelenek Alman kökenli kraliçe Charlotte aracılığıyla kraliyet sarayına ulaştı. Ancak gerçekten İngilizce konuşulan topraklarda Noel ağacının kök salması 19. yüzyıla kadar sürdü. Atlantik boyunca Alman göçmenleri geleneği Amerika'ya taşıdı ve burada sıkıca yerleşti. Ağacın hikayesinde dönüm noktası, Kraliçe Victoria ve Prens Albert'in çocuklarıyla birlikte görkemli bir Noel ağacının etrafında toplandığı popüler bir illüstrasyonun ortaya çıkmasıydı. Büyüleyici sahne, Noel ağacını İngiliz ve Amerikan tatil kutlamalarının merkezine taşıyarak kolektif hayal gücünü harekete geçirdi. 19. yüzyıl, elektrikli ışıkların gelişimiyle birlikte Noel ağacının hikayesine yeni bir bölüm ekledi. Artık aileler mumların titreyen alevleriyle sınırlı olmaksızın ağaçlarını güvenli bir şekilde aydınlatabiliyor, şenliklere sıcak ve davetkar bir parıltı katabiliyordu. Ve böylece bir zamanlar mütevazı bir umut ve süreklilik sembolü olan Noel ağacı, dünya genelindeki tatil kutlamalarında merkezi bir figür haline geldi. Bugün gelenek devam ediyor. Her süs, ışık ve biblo yüzyılların yankılarını taşıyor. Mevsimin ruhuyla iç içe geçmiş hikayelerden oluşan bir güzellik örüyor. Aileler ağaçlarının etrafında toplandıkça zamanı aşan bir ritüelle geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceğin vaadini birleştirirler. Noel ağacının hikayesi, ışıklar ve süslemelerle anlatılan, nesilden nesile aktarılan, kış gecesinin ışığında bir masal olarak devam eder.